Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tane tane kabuklu mandalina reçeli yapımını anlatacağım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için 1 kilogram mandalina alıp mandalinaların baş kısmını videoda gördüğünüz şekilde temizleyelim. Reçelimizin acı olmaması için özellikle küçük boylarda ve de olabildiğince ince kabuklu mandalinaları tercih etmelisiniz. Ve yıkadıktan sonra en az yarım saat kadar sirkeli suda bekletelim ki üzerindeki tozdan, kirden güzelce arınsınlar. Ve şöyle tamamını temizleyip hazırladım. Şimdi öncelikle uygun bir tencereyi ocağa alalım ve içerisinde su kaynatalım. Kaynayan suyun içerisine mandalinalarımızı atıp en az 5 dakika kadar kaynatalım. Yeterince kaynattıktan sonra mandalinaları sudan alalım ve toplamda 3 kez olmakla aynı işlemi tekrarlayalım. Her defasında 1 dakika eksik kaynatalım ki mandalinalarımız çok haşlanıp ezilmesin. Gördüğünüz gibi suyun rengi değişmiş. Şimdi tekrardan kaynamış suyun içerisine atalım ve toplamda 4 dakika kadar daha kaynatalım. Bu arada eğer bu işlemi yapmadan reçelinizi hazırlarsanız hem kabukları çok sert kalır hem de reçelinizin tadı acı olur. Şöyle gördüğünüz gibi her defasında suyun rengi değişecektir. Şimdi 3. kez daha tekrardan su kaynatıp mandalinaları içerisine atıyorum ve toplamda 3-4 dakika kadar daha kaynatmaya devam ediyorum. Sonuncu kez yeteri kadar kaynattıktan sonra mandalinaları bir kevgir yardımıyla soğuk suyun içerisine atalım. ...10 dakika kadar beklettikten sonra soğuyan mandalinaları sudan çıkartalım. Şimdi reçelimizin güzel görünmesi için mandalinalarımızı enine olacak şekilde ortadan ikiye keselim. Videomu buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nereden takip ediyor iseniz yorum kısmında bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi belirterek o yere ait olan en meşhur yemeği yazarsanız çok sevinirim. Bu arada sizlerin desteği benim için çok önemli. Eğer tarifimi beğeniyor iseniz lütfen paylaşmayı da unutmayın. Tamamını ezmeden dikkatli bir şekilde kestikten sonra uygun bir tencereyi ocağa alıp içerisine 1 kilogram mandalina için 900 gram şeker ilave edelim. Ve şekerin üzerine 1 su bardağı mandalina suyu ekleyip karıştıralım. Karıştırdıktan sonra ocağı orta ateşte açıp kaynamasını bekleyelim. Bu arada kullandığım su bardağı herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Şerbetimiz kaynamaya başladığında şekerlenmesini önlemesi için içerisine 1/3 limonun suyunu sıkalım. Ve 1 çay kaşığı kadar da tuzsuz tereyağı ekleyelim ki hem fazlaca köpüklenmesini hem de kaynarken taşmasını önlesin. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık mandalinalarımızı içerisine ilave edebiliriz. Tamamını tencereye aldıktan sonra üst taraflarının da şerbetle temas etmesini sağlayalım ve reçelimizi kaynamaya başlayana kadar orta, daha sonra ise kısık ateşte pişmeye bırakalım. 10-15 dakika kaynadıktan sonra üzerine toplanan köpükleri kevgir yardımıyla alalım.
Ortalama 35-40 dakika kadar kaynattıktan sonra ara sıra reçelimizin pişip pişmediğini kontrol edelim. Zaten meyvelerin renginden de pişip pişmediğini kolayca anlayabilirsiniz ama kıvamı tabii ki de çok önemli. Bunun için bir tabağın içerisine 1 yemek kaşığı kadar reçel suyu ekleyip ılımasını bekleyelim. Eğer ılıdıkça kıvamı koyulaşmaya başlıyor ise artık hazırdır. Farklı bir yöntemde ise kaşığı şöyle dik tutalım. Eğer damlalar yavaş akıyor ise yine de reçelimiz hazır olmuştur. Yine farklı bir yöntemde ise elimize bir peçete veya mutfak havlusu alıp üzerine bir damla sıcak reçel suyu damlatalım. Eğer damla olduğu gibi duruyor ise, yani mutfak havlusunun içerisine hapsolmuyorsa yine de reçelimiz hazır olmuştur. Bu üç yöntemden birini kullanarak reçelinizin kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hazır olan reçelimizi sıcak haliyle sterilize edilmiş, yani kaynar su ile yıkanıp güzelce kurulanmış kavanozlara dolduralım. Ve kavanozumuzu reçelle doldurduktan sonra daha önce hiç kullanılmamış, kaynar su ile yıkanıp sterilize edilmiş ve de güzelce kurulanmış kapakla sıkıca kapatalım. Hazır olan kavanozlarımızı ise tamamen soğuduktan sonra serin, güneş görmeyen ve kuru bir ortamda dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. 2 seneye kadar ilk günkü tazeliğini koruyacaktır. Ve sizlerle birlikte bir videolu tarifimin daha sonuna geldik. Umarım denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda videomu sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.